Şimdi de sıra stepper motorlara geldi. Şimdi ben yaptığım projenin içerisindeki yazılımda stepper motorlar için ayrı bir dosya oluşturdum ve stepper motorları kontrol etmek için ayrı bir class yapısı oluşturdum. Burada da öyle yapacağız ama şimdilik daha basit ilerleyelim. En başta driver'lara bağlı olan motorları bir kontrol etmeye çalışalım. Bunu en basit şekliyle sadece bir tanesini seçerek, mesela sağ taraftaki pini, sağ taraftaki motoru seçip onun step pinine, yani GP18'e voltaj vererek bunu yapabiliriz. Right pin yazayım. Kaçtı? 18 miydi? 18. 18 diyorum. Ve buradaki döngünün içerisinde right step toggle yazıyorum. Toggle dediğim şey burada 18. pin eğer içerisinde 1 yazılıysa 0 yap. 0 yazılıysa 1 yap komutu. Bu da döngünün içerisinde her 0.2 saniyede bir 0 1 0 1 yap demek oluyor. Deneyelim. Şu an çalışmıyor. Çünkü bataryayı takmam gerekiyor. Bakalım. Hop. Şu an bu çalışmıyor. Nedendir acaba? Şu direction pinini de 18 17 onu da belirleyelim bakalım. 17 1 r eşittir. Value 1 olsun. Şunu da hızını birazcık hızlandıralım. Daha hızlı 1-0-1-0 yapsın. Hatta motorları bir şeyi kontrol etmiyor. Bunun sebebi nedir acaba? Bunun sebebi şu. Pin out diye belirtmem lazım bu pinleri. Çıktı olduğunu belirtmem gerekiyor. Şimdi deneyelim bakalım. Evet. Çok hızlı yapıyor. Dur bir dakika. Fazla hızlı. Aynen. Şimdi şöyle göstereyim size. Her 1 saniyede 10 adet adım atıyor şu anda. 0.1 saniyede bir adım atıyor. Ve her attığı adımda tık 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 motoru ilerletiyor. Şu an bakın mikrofona yaklaştırdığım zaman herhangi bir mikro step kullanmıyoruz. Bu da şu demek. Her 200 adımda bir 360 derece hareket yapacak demek. Birazcık mikrofona yaklaştırıyorum buradaki steplerin gücünü ve sesini duyun diye. Gördüğünüz gibi. Tamam, çalışıyor bu. O zaman şunu deneyelim. For in range 200 toggle time nokta sleep 0.5 diyeyim. Burada yaptığım şey şu. Bir for döngüsü yazdım. Bu for döngüsü 200 kere çalışacak. For döngüsünün içerisinde de 0.05 saniyede bir R step pinini 1 ve 0 yapacak. Aslında bu 400 adet olması lazım. Çünkü 1 ve 0 totalde 400 kere bunu yaptığı zaman 400 kere 0'dan 1'e yükselmiş oluyor. Ya da şöyle de yapabiliriz bu şekilde belirtmek yerine. 200 adet yapayım. Şunları kopyalayayım. Tamam. Tamam. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman direction pinini ters yapayım. Bu niye böyle şu anda acaba? Step atlıyor gibi çünkü. Biraz daha hızlandırdığım zaman nasıl bir tepki verecek bakalım. Şu anda bu şekilde bir tepki veriyor. Benim buna verdiğim stepler bunu tam olarak 360 derece hareket ettirmiyor. Bunun da sebebi zannediyorum step driver'ın üzerinde bulunan ayar rezistörü. Bir dakika onu hemen bir düzeltelim. Bir de kalem bulayım bir tane. Böyle ince bir düz uç vida aldım. Onunla bunun ayarını yapacağım şimdi, bekleyin. Göstereyim. Aynen. Oradaki ayardan kaynaklıymış. Gördüğünüz gibi dönüşünü yapıyor. Şurada bir tane kalemle bir parçasını çizersem tam bir 360 tur attığını göreceksiniz bakın. Hop. Her 200 adımda bir
360 adım bu şekilde atıyor. Yaklaştırdığım zaman sesini de duyacaksınız. Sanırım noise cancellation onu engelliyor. Bir dakika onu kapatayım. Sanırım bu. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu titreşim bize sorun yaratacak. Bizim ivme okumalarımızda, sensör okumalarımızda. O yüzden bu titreşime bir çözüm bulmamız lazım. Bunun da yolu dediğim gibi mikro stepler. Yazılımı durduruyorum ve bir de şunu yapacağım. Her 360 derece hareket ettiğinde ve durduğunda bu sefer direction pinini de yönünü değiştir. Değerini değiştir. Bu da şu demek oluyor. Başta yaptığı saat yönünün tersinde yaptığı hareketi saat yönüne çeviriyor. Bu şekilde. Direction pinini de çünkü sıfırdan 1'e birden 0'a çeviriyor her attığı 200 adım sonrasında. Gördüğünüz gibi. Tamamdır. Ama ben önceki videoda şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Bu sistemlerin üzerinde, mikrokontrolcülerin üzerinde, Pico'da da var olmak üzere PWM sinyali dediğimiz bir takım sinyaller var. Bu PWM sinyalleri bizim şu anda motoru kontrol etmek için yaptığımız şeyi yapıyor. Açılıp kapanıyor sürekli. O yüzden ben buradaki step pinini doğrudan 1 ve 0 olarak ayarlayabildiğim bir pin olarak değil de bir PWM pini olarak belirlersem eğer PWM sanırım PWM pillerinde ayrıyeten bir output olarak belirlemem gerekmiyor. Aynen. 18. pini PWM olarak belirledim. Ve R-step'in frekansını değiştirerek hızını ayarlayabiliyorum. R-step'in duty böyle miydi? Sanırım böyleydi. Açılma kapanma oranını bu frekans saniyede kaç defa artık açılıp kapanıyorsa açık kaldığı süreye kıyasla kapalı kaldığı süreyi de belirleyebiliyorum. 2 üzeri 15. Evet. 2 üzeri 15. Frekansıyla hızını ayarlayabiliyorum şu anda o zaman. Bunu deneyebiliriz şu anda. Loop'un içine koymamıza gerek yok. Loop'un dışına koyalım. 50 diyelim mesela. Bu bana saniyede 50 defa tik edecek anlamına geliyor. Bu da 200 step'i 4 saniyede atacak anlamına geliyor. 4 saniyede bir tur atacak yani. Deneyelim. Bataryayı takayım. Direction pinini de 5 saniyede bir değiştiriyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 saniyede tek bir tur atıyor. Bu PWM pinleriyle istediğimiz gibi kontrol edebiliyoruz. Peki nasıl durduracağız biz motoru? Çünkü 0 yapamıyoruz biz bu motorun frekansını. En az 10 yapabiliyoruz frekansı. O zaman nasıl durduracağız? Durdurmamız için de bu duty cycle'ını 0 yapmamız lazım. Yani saniyede kaç defa açılıp kapanıyorsa bütün o süresini kapalı kalarak harcayacak. Şu anda bakın durdu. Tekrardan 2 üzeri 15 yazdırırsam buraya tekrardan hareket etmeye başlıyor. Ben bunu durdurursam buradaki motorum gördüğünüz gibi durmuyor. Çünkü ben bir kere bu PWM pinine istediğim bir frekansı yazdığım zaman bu donanım seviyesinde o işlemi yapmaya sürekli devam ediyor. Bunu durdurmak için ona bağladığım bataryayı pininden çıkartıyorum ve durmasını sağlıyorum. Ya da yeni bir kod yüklerim içerisinde ve o PWM pinini sıfırlarım. Bu da onu durdurabilir. Peki burada 2 üzeri 15 yazmamın sebebi ne? Eğer aklınızı karıştırıyorsa bunun sebebi burada duty U16 fonksiyonunun 0 ile 65.535 arasında değerler aldığını görüyorum. En fazla alabildiği değer 65.565. Bu değeri fonksiyona yazdığım zaman da benim PWM scan'im sürekli açık kalıyor. Bunun yarısı da 2 üzeri 15 oluyor. Bunun sebebi de bu 16 bitlik bir sayı ve işte
2 üzeri 15'te 15 bitlik bir sayının elde edebileceği maksimum rakam. 15 bitlik bir sayının maksimum rakamı da 16 bitlik sayının maksimum rakamının yarısı olduğu için 2 üzeri 15 dedik. Bu birazcık detay bir şey. Bunu o kadar bilmenize gerek yok ama temelde bilmeniz gereken tek şey 65.535'in yarısını oraya yazsanız da olurdu. Ama ben daha kısa gözükmesi için 2 üzeri 15 yazdım. Temelde yine yarısı çünkü. Aynı rakam oluyor. Peki motorları kullanabiliyoruz. Microstep kullanmayı deneyelim bir de. Bu Pico'yla şu anda kullandığımız bu MPU-92 modülünü ve işte bununla eğimi, yönü vesaire nasıl bulacağımızı da Haftalık Kafa Açıcı'nın 7. bölümünde daha detaylı bakmıştık, incelemiştik. Tamam. Microstep'ler. Microstep'leri kullanmamız için de bizim mikrokontrolcümüze bağlı olan, Pico'ya bağlı olan buradaki mikrostep pinlerine bir veri vermemiz lazım. Bir şeyler yazmamız lazım. Bunları da şöyle bir şeyler yazıyoruz. Temelde biz bu mikrostep pinlerine 3 bitlik bir veri yazacağız. 3 bit de ne demek? 3 bit şu demek. 3 bit yazınca tatlı çıktı dansı. 3 bit binary to decimal. Şöyle bir tablo var mı? Elimle yazmak istemiyorum. Şurayı. Şimdi 3 tane kablom var. Bu 3 kablonun her biri 0 ve 1 olabiliyor. Bunlar peki neyi ifade ediyor? Bizim binary dediğimiz farklı bir sayı çeşidi var. Biz ondalık sayı sistemi kullanıyoruz. İkilik sayı sistemi de var. 16'lık da var. 12'lik de var. 8'lik de var. Bu sayı sistemlerinin kaçlık olduğu bir sonraki basamağa ne zaman atlayacağına göre belirliyoruz. Yani burada yaptığı şey şu. 000 bizim bildiğimiz 0 oluyor. 001 bizim bildiğimiz 1 oluyor. Fakat 2'yi binary sistemde yazamıyoruz. 2'yi yazmamız için bir sonraki basamağa atlamamız gerekiyor. O yüzden 010 oluyor bu. 3'ü yazmamız için 011 oluyor. Çünkü 2 ile 1'i topladığın zaman 3 oluyor. Yani burada bizim soldan sağa doğru her bir bitimiz bir rakamını, 2 rakamını, 4 rakamını ve 8 rakamını veya işte 16, 32, 64 diye sayıları sembolize ediyor. Hangi bitler 1 ise o anda onu sembolize eden rakamları topluyoruz ve bize ondalık karşılığını veriyor bu binary rakamın. O yüzden bizim kullanabileceğimiz şu anda 7 farklı mod var bu driverların. Bunları kontrol etmek için de ben bir tane fonksiyon yazmak istiyorum. Yazmak istediğim fonksiyon şu. Def set. Burada da içeriye bir tane rakam alacağım. O da level diyeyim. Ben bu level'ı 0 ile 7 arasında bir rakam alacağım. Desimal alacağım yani. Sonrasında bunu binary'ye çevireceğim. Sonrasında bu binary'ye çevirdiğim 0 ve 1 rakamlarına teker teker gidip buradaki R pinlerini yazacağım gerçi ben. 21, 20, 19 rakamlarına karşılık geliyor. Bunları oraya yazacağım. Bunu şöyle yapabilirim. İlk olarak level'ı binary'ye çeviririm. Level 1000 eşittir binary level. Tabi bunu çevirdiği sırada şu şekilde çeviriyor. Hemen göstereyim. Mesela x eşittir 5 gibi bir rakamımız var. X 1000 diyeyim. Binary x sonra x 1000'i yaz. Hatta şöyle yazayım. Type. Bir string'e çeviriyor bunu. Ve başında 0b rakamları, karakterleri var. Bu 0b onun bir binary rakam olduğunu söylüyor. Bunu işte hex yaparsam 0x koyuyor başına. Bunun bir heksadesimal sayı, 16'lık sayı sisteminde bir sayı olduğunu göstermesi için falan. Bir kere onu silmek istiyorum ben. Bunu silmek için liste gibi davranmam için köşeli parantez koyuyorum. Sonra başına 2 yazıyorum bunun. Baştaki 2 rakamını silip devamını bana ekrana yazıyor. Sonra ben buradaki bitleri teker teker gezeceğim. If level büyükse 7'den return -1 sıfırdan küçükse. Level dediğim şey benim burada hani steplerin seviyesini belirlemek için kullanacağım buradaki değişken. Sıfırdan küçükse ya da 7'den büyükse şöyle yazmam gerekiyor tabii bunu aslında. Böyle olunca end oluyor çünkü bu olamaz hiçbir zaman. Böyle yazmam gerekiyor. 7'den büyükse ya da sıfırdan küçükse şu anda yapacağımız işlemi yapma çünkü zaten eksi bir sayıyı ya da 7'den büyük bir sayıyı 3 bite çevirmemiz çok olası değil. Sonrasında her bir biti benim buradaki 19, 20, 21 pinlerini yazacağım. En alt bit
RM1 yani 21'e yazacak. Ortadaki bit 20. pine yani RM2'ye yazacak. En sonuncu bit de 19. pin yani RM3'e yazacak. Onları bir yere not alalım. Bluetooth tanımlama MPU 9250 bir tanımlama diye ekleyelim. Stepper motorları tanımlama. Pin 21 pin out. Bunları şimdi 20 19 bunun başındaki iki tanesini sil. Ve de ki RM1 ve value level 1000. Şimdi başka bir mevzuya geldik. O da şu. Şimdi şurada baktığım zaman yine her sayı gibi sağdan başlayıp sola doğru okuyorum. O yüzden ben buraya 1 yazdığımda en sağdaki bit 1 oluyor. 2 yazdığımda soldaki tarafa geçiyor. 3 yazdığımda ikisi birden açılıyor. 1 oluyor. 4 yazdığımda 3. biti atlıyor gibi. Yani benim en sağdaki biti okumam gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Fark ettiyseniz 3'te, 1'de, 0'da, işte ne bileyim 5'te. Buradaki sayıların her birinde benim ekrana yazdığım bit sayısı değişiyor. Şu anda 3 mesela. 2 yazmaya çalıştığımda 2 oluyor. 0 yazmaya çalıştığımda 1 bit yazıyor sadece ekrana. 12 yazmaya çalıştığımda mesela 4 bit yazıyor. Benim bu bitlerin sayısını sabit tutmam lazım. Yani ben buraya 0 yazsam da 3 tane bit yazsın. 4 yazsam da 3 tane bit yazsın. 3 yazsam da 3 tane bit yazsın. Ne yapacak onun için? İşte 1 yazmak yerine 0 1 yazacak. İşte 1 yazarken sadece 1 yazmak yerine 0 yazacak. Bunu şöyle yapabiliriz. İlk olarak x1000 len diye bir şey açayım. Şunu da şöyle yapayım. Bu değişkenin içerisine x1000'in yani bu binary çıktı aldığım sayının uzunluğuna bakıyorum. Uzunluğunu veriyor bana bu. Kaç adet bit olduğunu veriyor. Ve ben sonrasında benim x1000'imin soluna x1000 belli bir adet 0 ekleyeceğim. Kaç adet? 3 eksi x1000 len kadar. Bu şu demek oluyor. Eğer benim x sayımın binary halinin uzunluğu 3 ise 3 eksi 3 0. 0 tane 0 ekleyeceğim. Eğer benim x sayımın binary halinin uzunluğu 2 ise o zaman 3 eksi 2 1 adet 0 ekleyeceğim soluna. Uzunluğu 2 ise 1 adet 0 ekleyeceğim ki totalde uzunluğu 3 olsun. Bakın 4 yazdım, 2 yazdım. Her halükarda 3 uzunluğunda veriyor. Tabi bu 3'ten daha uzun bit veren rakamlar için çalışmayacaktır. Mesela 10 yazdığım zaman 4 rakam verecektir yine ama zaten biz onu engelliyoruz. Şimdi bunu yapacağım burada da. Daha basitleştirerek. Level 1000 eşittir 0 çarpı 3 eksi len level 1000 artı level 1000. Tamamdır. Sonra da bu işlemi yapacağım. En sağdaki rakamı alıp birinci pine yazıyorum. Sonra ortadaki rakamı alıp ortadaki pine yazıyorum. Sonra da en soldaki pine alıp en soldaki pine yazıyorum. Şimdi deneyelim bakalım. Bu 0 yaptığım zaman deminki gibi sert adımlarla tekerimizi döndürecek. Dur bakalım. O motor bir garip çalışıyor, emin değilim neden. Ne olabilir bunun sebebi? Sanırım bir yerde bir hata yapıyoruz. Şunu bir print etsene. Level 1000'e. Yaptığımız şey şu. Level 1000 dediğimiz şey bir string. Onu integer'a çevirmemiz lazım. Tamamdır. İşte bu kadar. Şimdi çalışıyor olması lazım. Aynen. Şu anda
eskisi gibi bızz sesiyle hareketini yapıyor. Şimdi bunu her attığı adımı yarısı kadar adım atmasını sağlıyorum. Hızı yarısına indi şu anda. Çünkü artık her attığı adım deminki attığı adımların yarısı kadar. Şimdi bunu da yarısına düşürüyorum. Bu da dağılmaya başladı. Şu anda hiçbir vız sesi yok. Dırr sesi. Çok smooth şu anda. 3 yaptığım zaman çok daha smoothlaşacaktır ve yavaşlayacaktır. Gördüğünüz gibi. Çok daha hassas ve yavaş. Tabii frekansını arttırdığım zaman da yine bu titreşimi, sessizliğini kaybetmeden daha hızlı dönecektir şu anda. Elim hiç titremiyor bile. Gördüğünüz gibi gayet hızlı ve smooth bir şekilde dönüyor. Bunun tek bir eksisi var bu hassasiyetin. Kendi sahip olduğu gücü çok hızlı kaybedebiliyor şu anda bakın. Sadece parmağımı değdiriyorum ve takılmalar başlıyor. Ama eğer ben bunu tekrardan hızını şöyle bir 100 yapıp buraya yine sıfıra çekeyim. Bir dakika, bir de tabii şuradaki ayarlamalarıyla da alakalı bir şey bu. Heh, şu an mesela daha zor bunun durdurulması elimle. Öyle bir şey var. Bu da bir gerçek. Tamamdır. Bunlar da bu şekilde. Motorda ısınmaya başladı. Temelde bizim kullanacağımız bütün dış parçalar bunlar. Bu şekilde eğim sensöründen eğim verilerini okuyacağız ve bunları motorların nasıl çalışmasını istediğimizi söylemek için kullanacağız. Bluetooth'ta da robotun kendi motor hareketlerine belli öncelikler verecek. İleri gitmesi, geri gitmesi ya da sağa sola dönmesi için. Onlar için kullanacağız. Bunun içerisindeki bu ara yazılımları da o zaman bir sonraki yayınımızda yapalım. Başka bir sorunuz olursa bana buradaki videonun altından, yorumlarından ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Diğer sosyal medyalarımdan ya da GitHub üzerinden. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın videolarıma. Diğer videolarıma da kanaldaki videolara, yayınlara bakıp ilginizi çeken bir konu olursa onlara da göz atmayı unutmayın. Onun dışında bana katıldığınız için ve bu anlattıklarımı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yaptığınız ya da yapacak olacağınız şeylerde bu bilgiler yardımcı olmuştur ya da farklı bakış açıları kazandırabilmiştir. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.